Merhabalar, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu hoba çantayı çalışacağız. Daha önce bu çantanın yapılışını anlatmıştım ama yetersiz olduğunu düşünen takipçilerim vardı. Daha ayrıntılı video isteyenler olmuştu. Onlar için tekrardan çekimimi hazırladım. Hadi o zaman videomuzun çekimine geçelim. Çantam için 7,5 numara 4,5 milim tığ kullanıyorum ve 550 gram kağıt ip kullanıyorum. Çantam için öncelikle 40 tane zincir çekiyorum. 39. zincirimin ortasına buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı noktama bir sık iğne daha yapıyorum. İlk yaptığım sık iğnemin tepesine işaretleyicimi takıyorum. Yanındaki zincirime geçiyorum. Yani 38. zincirime buraya bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirime bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirime bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemin zincirimin üzerine birer tane sık iğne yaparak son zincirimin olduğu yere kadar ilerliyorum. İlk zincirimin tepesine 2 tane sık iğne yapmıştım. Daha sonra her bir zincirimin üzerine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gelmiştim. Son zincirime geldim. Burada son zincirimin tepesine bir sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya bir sık iğne daha yapıyorum. İkinci sık iğnem oldu. İkinci sık iğnemin tepesine işaretleyicimi takıyorum. Aynı noktaya üçüncü sık iğnemi de yapıyorum. Son zincirime 3 tane sık iğne yapmış oldum. İkinci sık iğnemin tepesine de işaretleyicimi taktım. Artık bu noktada örgümü çeviriyorum. Diğer kısmıma geçiyorum. Yani zincirimin diğer kanadına. Buraya hemen yanındaki ilk zincirimin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Burada yanındaki zincirimin tepesine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Yine her bir noktama sıra sonuna kadar her bir zincirimin diğer kanadına sık iğnelerimi tamamlayarak burada işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Burada köşemde 3 tane sık iğne yapmıştık aynı noktaya. İkincisini işaretleyicimizi takmıştık. Sıra sonuna kadar diğer kanadımızı da sık iğnelerle çevreledik ve köşe noktamıza geldik. Burada ilk zincirime 2 tane sık iğne yapmıştım. Şurada belli oluyor. Buraya tığımı batırıyorum. Buraya bir sık iğne daha yapıyorum. Toplamda aynı zincirimin üzerinde 3 tane sık iğnem olmuş oldu. Burası benim başlangıç noktamı işaretlediğim yer. Bu işaretleyicimi çıkarıyorum. Hemen yukarıdaki şurada ilk sık iğnemin tepesine bir tane sık iğne yaparak üst sırama geçiyorum. Üst sırama geçişim için başlangıç noktam için işaretleyicimi tekrar takıyorum. Burası benim hem üst noktamdı hem de 3 tane arttırma yaptığım kısmın ikinci sık iğnesiydi. Buraya yine birinciyi yaptım. Aynı yere ikinci sık iğnemi yapıyorum. İkinci sık iğnemin üzerine de tekrar bir işaretleyici takıyorum. Aynı noktaya üçüncü sık iğnemi de yapıyorum. Yani üst sıraya geçtiğim sık iğnemin üzerine 3 tane sık iğne yapmış oldum. Yanındaki sık iğneme geçtim. Buraya bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne, yanındaki sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne, yanındakine bir sık iğne, yanındakine yine bir sık iğne yapıyorum. Burada her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak burada 3 tane arttırma yaptığım yerin ikinci sık iğnesinin üzerine, yani işaretleyici taktığım yere kadar sık iğnelerimi tamamlayarak geliyorum. İşaretleyicimden önceki sık iğnemin üzerine geldim. Burada 3 tane arttırma yapmıştık. İlk arttırmama bir tane sık iğne yapıyorum. Buraya bir arttırma yapmıyorum. İkincisinin üzerine işaretleyici taktığım yere geliyorum. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Burada bu noktama yine 3 tane sık iğne yapıyorum. Buraya
bir sık iğne, 2 sık iğne ve ikinci sık iğnemin tepesine işaretleyicimi takıyorum. Aynı noktaya, aynı sık iğnemin üzerine, burada 2 tane yaptık. Üçüncü sık iğnemi de yapıyorum. 3 tane sık iğne yaptım. İkincisine işaretleyicimi taktım. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir önceki sırada artırma yapmıştım. İkinciye artırmamı yaptım. Üçüncüye de normal bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğnemin tepesine bir sık iğne, yanındaki sık iğnemin tepesine bir sık iğne. Her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak başlangıç noktama kadar geliyorum. Başlangıç noktama geldim. Burada bir üst sıraya çıkacağım için işaretleyicimi takmıştım. İşaretleyicimin olduğu yere hemen bir tane sık iğne yaparak üst sırama çıkıyorum. Burada yine işaretleyicimi tekrar takıyorum. Da diğer işaretleyicimin olduğu yere, yani 3 tane arttırma yaptığımızın ikincisine işaretleyicimi takmıştım bir önceki sırada. Buraya işaretleyicimi çıkararak 3 tane sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne, aynı sık iğnemin üzerine ikinci sık iğnem, ikinci sık iğnemin tepesine bir tane işaretleyici takıyorum. Yine bir üst sıramda burada işaretleyici taktığım yere 3 tane sık iğne yapacağım. Çünkü hemen aynı noktaya 3. sık iğnemi de yapıyorum. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir alt sırada 3 sık iğne yaptığımın birincisine bir tane sık iğne, ikincisine 3 tane sık iğne yaparak arttırma, üçüncüsüne yine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak burada arttırma yaptığım ikinci sık iğnemin üzerine işaretleyici taktığım yere kadar geliyorum. İşaretleyicimin olduğu yere geldim. Bir alt sırada 3 tane arttırma yapmıştık. Yine ilkine bir tane sık iğne yaptım. İşaretleyicimin olduğu yer, yani ikincisine 3 tane yine sık iğne yapacağım bu noktamda. Bir sık iğne, aynı kısma, aynı sık iğnemin üzerine ikinci sık iğnem, ikinci sık iğnemin tepesine bir üst sırada arttırmamı yapmak için işaretleyicimi takıyorum. Aynı kısma bir sık iğne daha, üçüncü sık iğnemi yapıyorum burada. Yanındaki sık iğnemin tepesine geçiyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde başlangıç noktama kadar sık iğnelerimle ilerliyorum. Başlangıç noktama geldim. Buradan işaretleyicimi çıkarıp bir tane sık iğne yaparak üst sırama geçiyorum ve işaretleyicimi tekrar başlangıç noktama takıyorum. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere ikinci sık iğnemin, yani alttaki sırada ikinci sık iğnemin olduğu yere geliyorum. Burada işaretleyicimi çıkarıyorum. Bu noktaya bir tane, 2 tane aynı kısma, ikinciyi işaretleyicimi takıyorum ve aynı sık iğnemin üzerine üçüncü sık iğnemi de yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sık iğnelerimi tamamlayarak köşe noktama, işaretleyicimin olduğu yere geliyorum. Burada yine 3 arttırma yapıyorum. İkincisine sık iğnem, işaretleyicimi takıyorum. Dönüyorum. Tekrar sık iğnelerimi yaparak başlangıç noktama bir üst sıraya çıkmak için bir sık iğne yapıyorum. Yine ikinci sık iğnemin tepesine işaretleyicimi taktığım yere 3 tane sık iğne yaparak ikinci sık iğneme yine işaretleyicimi takarak bu şekilde arttırmalarımı tamamlıyorum 25 sıra olana kadar. Arttırmaları yaparken bu şekilde kenarlarda yamulmalar olacaktır. Daha sonrasında bu 25 sıradan sonra sık iğne sıralara gideceğiz. Orada bu yamulmalar düzelecek. 25 sıramızı yapalım. Böyle arttırma sıramızı yapalım ve tekrar buluşalım. 25 sıra arttırmamı yaptım.
16 santim uzunluğum olmuş oldu. Başlangıç noktama geldim. Bu şekilde çantamda bu kenarlarında yamulmalar, kenara doğru kaymalar olacak. Bu normal. Sık iğne sıramı tamamladığımda bu kenardaki bu yamulmalar düzelmiş olacak. Başlangıç noktamıza gelelim şimdi. Başlangıç noktama geldim. Buradaki işaretleyicimi çıkarıyorum. Buraya yine bir tane sık iğnemi yapıyorum. İşaretleyicimi tekrar takıyorum. Bir üst sırama arttırmalarımdan sonra bir üst sırama burada geçmiş oluyorum. Yanındaki sık iğnemin tepesine tığım batıyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak köşe noktama, bu arttırmamın olduğu noktaya kadar geliyorum. Köşeme arttırmamın olduğu yere geldim. Burada 3 tane sık iğne yapmıştık. Aynı noktaya ikinci işaretleyicimizi takmıştık. Burada işaretleyicimizi artık çıkarıyoruz. Arttırma yapmayacağız artık. İşaretleyicimizin olduğu yere de bir tane sık iğne yapıyoruz. Hemen yanındakine batıyoruz. Buraya da bir sık iğne yapıyoruz. Yanındakine batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Yanındakine batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Artık bu çantamı yeteri uzunluğa gelene kadar sık iğnelerle tamamlıyorum. Sadece her bir sık iğnenin üzerine birer tane sık iğne yaparak istediğimiz boyuta gelene kadar sık iğnelerimizi tamamlıyoruz. Karşı kenarımızda da yine arttırmamızın olduğu yerde işaretleyicimizi çıkarıyoruz ve buraya da bir tane sık iğne yapıyoruz. Yeteri uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam ediyoruz. Önemli olan nokta, başlangıç noktamızı kaybetmeyelim. Buradaki işaretleyicimizi sıra sonuna kadar çıkarmayalım, çantamızın bitimine kadar. Yeter uzunluğa kadar örelim bu şekilde ve tekrar buluşalım. Arttırma, eksiltme yapmadan sık iğne sıralarımı tamamladım. 30 sıra sık iğne sırası yaptım en son arttırmamdan sonra. Toplamda çantamın boyunun ölçüsü 34 santim olmuş oldu. Bu şekilde işaretleyicimin olduğu noktaya geldim. Başlangıç noktama sık iğnelerimi tamamladıktan sonra işaretleyicimi çıkarıyorum. Buraya bir tane kaydırma yapıp bir zincir çekerek örgümü bu şekilde tamamlıyorum ve artık askı kısımlarıma geçiyorum. Askım için öncelikle çantamın iki ucunu bu şekilde köşelerini belirliyorum. Buralara birer tane şöyle işaretleyici takıyorum. İşaretleyici taktıktan sonra burada 24 sık iğne sırası sayıyorum ve 24.'ye bir işaretleyici daha takıyorum. Diğer tarafıma geçiyorum. Buradaki işaretleyicimi yine saymıyorum. Buradan 24 sıra sayıyorum. 24 sık iğne. 24. sık iğneme yine işaretleyicimi takıyorum. Aynı işlemi karşı tarafta da uyguluyorum. Bu tarafta 24, bu tarafta 24 ve ortada bir tane toplamda 49 tane askım için ilmeğim oluşmuş oluyor. İşaretleyicilerimi taktıktan sonra bu ortada 40 tane ilmeğim kalmış oluyor benim. Sizlerin daha az ya da daha fazla da kalabilir. Bunu fermuarla çıçıtla ayarlayacaksınız ya da daha uzun bir aralık istiyorsanız askı kısmını daha da küçük yapabilirsiniz. Askıma geçiş yapacağım. Öncelikle bir tane zincir çekiyorum. İlk işaretleyicimi burada askım için işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere şuraya tığımı batırıyorum. İpimi çekiyorum. Ve burada bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Alttaki ipimi arada yürüteceğim. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Yine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnenin üzerine birer tane sık iğne yaparak burada şuradaki işaretleyicimde yine sık iğne yapıyorum. Diğer karşıdaki işaretleyicime kadar geliyorum. İşaretleyicimin olduğu noktaya geldim. Burada işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere yine bir tane sık iğne yapıyorum. Örgümü bu şekilde çeviriyorum. Askımın diğer tarafına ilk başladığım noktaya geliyorum. Burada ilk yapmış olduğum sık iğnenin buraya biraz zor batacağız. Biraz sıkı yapmışım.
sık iğnenin tepesine tığım batırıyorum. İpimi çekiyorum ve bu noktaya bir tane sık iğnemi yapıyorum. Yaptığım sık iğnenin üzerine bir işaretleyici takıyorum. Yani normal sık iğnelerimi yapar gibi, aynı düz noktada sık iğnemi yapar gibi buradan birleştirdim. Diğer sırama geçtim. Yine her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum bu şekilde. Yanındakine geçiyorum, bir sık iğne, yanındakine geçiyorum, bir sık iğne. Bu şekilde sık iğnelerimi tamamlayarak işaretleyicimin olduğu noktadan bir önceki sık iğneme kadar sık iğnelerimi tamamlayarak geliyorum. İşaretleyicimin olduğu sık iğneden bir önceki sık iğnemin olduğu yere kadar geldim. Buraya tığımı batırıyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapar gibi. İpim üzerinde kalıyor ilmeğim. Yanındaki işaretleyicimin olduğu yerdeki sık iğneye batıyorum ve buradan da bir ilmek daha alıyorum ve hemen işaretleyicimin diğer tarafındaki sık iğneme batıyorum ve buradan da bir ilmek alıyorum. Toplamda tığımda 4 tane ilmeğim olmuş oluyor. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. Eksiltme yaptığım yere işaretleyicimi takıyorum. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sık iğnelerimi tamamlayarak yine işaretleyicimden bir önceki sık iğneye kadar geliyorum. İşaretleyicimin olduğu noktadan bir önceki sık iğneme geldim. Buraya yine tığımı batırıyorum. İpimi çekiyorum ve kapatmıyorum. Açıkta kalıyor. İşaretleyicimi çıkarıyorum. 2 tane ilmeğim oldu tığda. İşaretleyicimin olduğu yere bir kere daha batıyorum. İpimi çekiyorum ve burada kalıyor. Toplamda 3 oldu. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Buraya da çekiyorum ve kapatmıyorum. 4 tane işaretleyicim oldu. Hep ama işaretleyicim 4 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi tamamlıyorum. Buraya bir tane işaretleyici takıyorum. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde eksiltmelerimize devam edeceğiz. Şimdiye kadar toplamda 2 tane eksiltme sıram oldu. Bu şekilde işaretleyicimden bir önceki noktaya gelip 3 tane ilmeği birlikte çekeceğim. 4 tane ilmeğim oluşacak. Üzerinde hepsini birlikte çekerek eksiltmemi tamamlayarak tamamen 15 sıra bu şekilde eksiltmelerim olana kadar örüp geliyorum. Çanta askım için bu şekilde 15 eksiltme sırasını tamamladım. Başlangıç noktama geldim. Yani eksiltme yaptığım yeri başlangıç noktası olarak sayıyorum. Buraya geldim. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Hemen eksiltme yaptığım yere bir tane sık iğne yapıyorum. İşaretleyicimi tekrar takıyorum. Burayı başlangıç noktası olarak sayıyorum. Bitişimi burada tamamlayacağım çünkü. Bu şekilde hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnenin üzerine birer tane sık iğne yaparak başlangıç noktama geliyorum. Yine başlangıç noktamda da aynı şekilde yan yana sık iğneler yapar gibi tekrar sık iğnemi yapıp devam ediyorum. Başlangıç noktamıza gelelim, ben göstereyim. Başlangıç noktasına geldik. Buradaki işaretleyicimizi de çıkarıyoruz. Tekrar buraya bir tane sık iğne yapıyoruz. İşaretleyicimizi tekrar takıyoruz. Yani yan yana sık iğneler yapar gibi başlangıç noktamızda da devam ederek bir üst sıraya geçmiş oluyoruz. Bu şekilde eksiltme sıramdan sonra toplamda 22 tane sık iğne sırası yapacağım. Yani şu şekilde şu an ikinci sıraya geçmiştik. 1, 2 sıra oldu eksiltmemden sonra. 20 sıra daha yaparak, bu sıramdan sonra 20 sıra daha yaparak askımı tamamlıyorum. Aynı işlemi diğer tarafta da uyguluyorum. Ben buradaki askımı da tamamladım. Bu şekilde 15 tane eksiltme sırası yaptım ve 15 eksiltme sıramdan sonra bu şekilde 22 sıra sık iğne sırası yaptım ve askımın bir tarafını bitirmiş oldum. Siz de iki taraflı olarak yapın. 22. sıramızın sonunda buluşalım.
Çantamın askı kısmını eksiltmelerimden sonra 22 sıra daha sık iğne sırası örerek tamamladım. Başlangıç noktama geldim. Burada artık işaretleyicimi çıkarıyorum. Bir tane kaydırma yapıyorum. Bu şekilde bir zincir çekiyorum. İpimi biraz uzun bırakarak kesiyorum. Çünkü bu ipi askımı birleştirmede kullanacağım. Askımı bu şekilde tamamlamış oldum. Askılarımı birleştirmeden önce bu şekilde çantamın ağız kısmına kaydırma geçeceğim, daha düzgün dursun diye. Birleştirdikten sonra askılarım daha zor olduğu için öncelikle yapmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde öncelikle bir tane zincir çekiyorum. Herhangi bir yerden kaydırmalarıma başlayacağım. Şuradan başlayayım. Buraya direkt zincirimi çektikten sonra tığımı batırdım. Bir tane kaydırma yaptım. Hemen yanındakine batıyorum. Buraya da bir kaydırma yapıyorum. İpimi bu arada altta yürüteceğim. Yanındakine batıyorum. Buradan bir kaydırma yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir tane kaydırma yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir tane kaydırma yapıyorum. Yanındakine bir kaydırma. Yanındakine yine bir kaydırma. Yanındakine bir kaydırma. En son bu birleştirme askımın başlangıç noktasından önceki kısmıma geldim. Buraya da bir tane kaydırma yapıyorum. Daha sonrasında burada hemen yandaki birleşim noktasına tığım batıyorum. Şu şekilde. Buradan ipimi çekmiyorum. Hemen karşıda. Buraya battım. Burada yine birleşim noktam var karşıdakine. Bunu da dıştan içe doğru batıyorum. Burada biraz zorlanacaksınız ama burada ipimi arkadan çekiyorum. Buradan geçiriyorum. Diğer tarafından geçiriyorum. Ve son olarak buradan da kaydırmamı yaparak bağlıyorum. Aradaki boşluğun kapanması için. Hemen yanındaki direkt sık iğneme geçiyorum. Buradan da bir kaydırma yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Yanındakine bir kaydırma yapıyorum. Yanındakine bir kaydırma. Bu şekilde kaydırmalarımı tamamlıyorum. Yine bu köşe noktamda da burada yaptığım gibi karşılıklı olarak kaydırmamı tek seferde yapıyorum. Aradaki boşluğu kapatarak kaydırmamı başlangıç noktama kadar gelip tamamlıyorum. Çantamın dikişi için askı kısmını bu şekilde öncelikle ortalıyorum ucunu. Aynı işlemi bu tarafta da uyguluyorum. Böyle karşılıklı olarak ortalayarak bu şekilde karşılıklı olarak uçlarını denk getiriyorum. Burada dikişimin olduğu yere, uzun ipimin olduğu yere iğnemi taktım ve dikişim için burayı karşılıklı şu şekilde uç noktalarını birleştirdim ve hemen karşıdan iğnemi, karşıdaki sık iğneme alttan üste doğru batırıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum ve karşısındakine geçiyorum bu şekilde ve dikişimi yapıyorum. Şöyle karşı çapraza ve hemen onun karşısındakine bu şekilde, karşıdakini üstten alta, diğer karşısındakini de alttan üste doğru dikerek sıkılıyorum. Karşısındakine aynı şekilde ve karşısındakine bu şekilde askımı da oluşturuyorum. Ben ortasına, çantamın şöyle ortasına dikişimi yaptıktan sonra da fermuar değil ve çıtıt dikeceğim. Bir tarafını bu şekilde katlayacağım.
birinin üst kısmına çıt çıtı bu şekilde denk getireceğim. Diğerinin de iç kısmına, birinin içine birinin üstüne denk getirerek çıt çıtımı dikeceğim. Siz isterseniz fermuar da kullanabilirsiniz. Ama çıt çıt bence daha düzgün bir görünüm elde ettiriyor çantamızda. Çantamızın yapımı bu kadar. Hepinize kolaylıklar dilerim. Görüşmek dileğiyle.